Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün yine güzel bir kahvaltılık çay yağının tarifi var sırada. Gerçekten çok lezzetli oluyor ve sizinle paylaşmak istedim. Aynı zamanda da çok kolay. Şimdi önce patateslerimi haşlayacağım. 2 adet küçük boy patatesim var. Patatesleri haşlamadan önce soydum ve minik minik doğruyorum. Bu şekilde patatesler daha kolay haşlanıyor. Çok zamandan tasarruf etmiş oluyoruz. Size de böyle yapmanızı öneririm. Şimdi bu 2 adet patatesimi de küp küp doğruyorum. Tencereme alıyorum. Şimdi patateslerim haşlanırken benim 7-8 adet yeşil soğanlarımın yeşil bölümleri var. Sanki Frank soğanı gibi incecik ve bunlar çok lezzet katıyor. Beyaz kısımlarını değil, yeşil kısımlarını minik minik doğruyorum. Soğanlarımdan sonra 8-10 dal rokam var. Roka çok yakışıyor. Mutlaka denemelisiniz. Rokadan çok güzel soslar, makarnalarda yapılıyor. Rokamızı böyle biraz ufaltıyoruz. Şimdi patateslerimiz haşlandı. Yarım haşladık. Çok fazla haşlamayacağız. 7 adet yumurtamı böyle bir kasemin içerisine kırdım. İçine bir miktar zevkimize bağlı olarak tuz koyuyoruz. Kullanacağım peynir tuzlu değil, o yüzden ben birazcık koydum. Biraz karabiber çekiyorum. 1 çay kaşığı kadar füme kırmızı toz biber koyacağım. Çok güzel bir tat, lezzet veriyor. 1 çay bardağı kadar sütüm var. Bunu ilave ediyorum. Şöyle bir 50 gram kadar kaşar peynirim var. Kaşar peynirimi rendeledim. İzmir tulumuyla birlikte. Siz istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Ve 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ, ben zeytinyağı koyuyorum. Şimdi güzelce bu karışımı çırpacağım, karıştıracağım ve hazır olmuş olacak. Kolay bir karışım. Gerçekten çok çabuk hemen yapılabiliyor. Hazır oldu bile. Bu karışıma bir de 1 yemek kaşığı kadar yoğurt koyuyorum. Haşladığım patatesleri fırına dayanıklı bir borcam kasemin içerisine koyuyorum. Dediğim gibi yarım haşladım, çok fazla haşlamadım. Bu önemli bir nokta. Patateslerimiz eriyecek noktaya gelmemeli. Şimdi üzerine de bu kesmiş olduğumuz roka ve soğan, yeşil soğanlarımızı döküyoruz. Güzelce karıştırıyorum. Evet, malzemelerimizi karıştırdık borcamımıza. Şimdi bu malzememizin üzerine yavaşça hazırladığımız yumurtalı karışımımızı döküyoruz. Bir anda dökmeyelim çünkü o zaman içindeki malzemeler homojen dağılmazlar, karışmazlar. Böyle daha güzel bir şekilde yayılır. Bu arada 180 derecede fırınımı ısıttım. Fırınıma vereceğim, önceden ısıtılmış fırınıma. Yaklaşık bir 25 dakika, yarım saatte harika bir şekilde pişecek arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi hepsini boşalttık. Fırına verelim, pişsin, görüşelim. Evet, nefis kahvaltılığımız fırından çıktı. Harika görünüyor, mis gibi de kokuyor, çok iştah açıcı. İlk sıcaklığı bir geçsin, hemen bir servis edelim, dokusunu da göstereyim size. Evet arkadaşlar, borcamdan çıkarttım, bir tabağıma aldım. Şimdi kare kare kesiyorum. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ama gerçekten burada olup bu kokuyu duymalısınız. Çok güzel bir koku oluştu. Özellikle roka ve soğanından kaynaklı olarak. Çok da lezzetli oldu. Deneyip kararı sizin vermeniz lazım. Hemen size de göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, iç dokusu. Patateslerini görebiliyorsunuz değil mi? Nefis, patatesli, rokalı ve soğanlı farklı bir kahvaltılık oldu.
Omletin bir değişik versiyonu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve evinizde siz de denersiniz. Bu güzel tarifi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki güzel videoda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın.